Günlükleri YouTube kanalından herkese merhaba. Bugün yine çok güzel bir projeyle karşınızdayım. Paris'in bu yumuşacık dokusu sayesinde elde ettiğim şahane bir ressam Berem var ve bunu da sizlerle paylaşmak istedim. Yapımı oldukça basit, sadece düz örgü üzerine kurulan şahane bir bere. Bakın bu şekilde dilimlerden oluşan bir bere. İki boyutunda hazırladım. Bir tanesi tam başa oturan boyutta, diğeri daha salaş bir duruşa sahip. Sizler dilediğinizi hazırlayabilirsiniz. Hangi ölçüyle hangisine sahip olacağınız hakkında bilgileri zaten sizlerle paylaştım. Gelelim kullanmış olduğum ip olan Nako Paris'e. Biliyorsunuz zaten şu an piyasadaki en yumuşak ip. Şahane bir dokusu var. Renklerinde güzelliğine bakar mısınız? Mercan rengi de çok güzel ve bu lila rengi de şahane. Şöyle içeriğine baktığımız zaman da %60 polyamid, %40 premium akrilik içeren bir ip. Örmesi 3,5-4 numara denmiş. Ben 5 numarayla ördüm çünkü 2 kat yaptım. İpimi 2 kat kullandım ve sadece bir yumakla bu şapkadan elde etmiş oldum. Yapımı oldukça kolay ve bütün aşamalarını sizlerle paylaştım. O zaman keyifli seyirler. Beremizi rahat örebilmek adına ve modelimizi daha net görebilmek adına böyle bir misinalı şişe ihtiyacımız var. 5 numaralı misinalı şiş kullanacağım. Hemen yapımına geçelim. İlmek atarak başlayacağız. 9 tane dilimimiz olacak. Şöyle bakın, model üzerinden gösterelim. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 tane dilimimiz olacak. Her bir dilimimiz için birer tane ilmek atacağız. 2 tane de kenar ilmeği, yani toplamda 11 tane ilmek atıyorum. Evet, 11 tane ilmeğimi attım. Şimdi hemen örgünün arka yüzünden başlıyorum. Arka yüzde modelimize zemin hazırlamak için ters olarak örüyorum. Zaten bundan sonra örgünün arka yüzünde tamamen ters öreceğiz. Bütün işlem ön yüzde yapılacak. Arka yüzde hiçbir artırma, eksiltme veya modele dair bir işlem yapmayacağız. Evet, geldik ön yüze, bakın. Kenar ilmeklerimi saymıyorum. Ortada 9 tane ilmeğim var. Bu ilmeklerin sağından toplamda 12 sıra boyunca artırma yapacağız. Ve toplam ilmek sayımızı 13'e çıkarana kadar bir dilimde. Şimdi bu birinci dilimi sayıyorum. Bir tane ilmeğimi başına hemen doluyorum. Bir tane örüyorum. Dolayarak artırmamı yaptım. Geldim ikinci dilimime. Hemen artırmamı yapıyorum. Ve düz bir şekilde örüyorum. Geldim üçüncü dilime, artırmamı yaptım. İlmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Artırma yapıyorum. İlmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Artırma yapıyorum. İlmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Bu şekilde de dilimlerimi oluşturmuş oluyorum. Evet. Bakın şöyle dilimlerimiz. İpimiz tüylü olduğu için çok kendini göstermiyor bu aşamada. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tane dilimimiz oldu. Son ilmeğimi de düz bir şekilde örüyorum. Şimdi örgünün arka yüzünde bütün ilmekleri ters olarak örüyorum. Artırma yaptığım ilmekler dahil. Arka sıramı ters bir şekilde tamamladım. Şimdi geldim öne. Bakın şöyle misina üzerinde gösterelim. Bakın dilimlerimiz oluştu. Şunlar bizim dilimlerimiz. Her bir dilimimizde ilk yaptığımız artırmayla birlikte ikişer tane ilmek oldu. Şimdi ikinci artırma sırasıyla devam ediyoruz. Toplam 13 sıra boyunca aynı işlemi yapacağız. Bakın ilk dilimimin artırmasını direkt buradan yapıyorum. Bir tane doluyorum. Diğer iki ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Şu ajurlar bize dilimlerin başlangıcını gösteriyor. Hemen doluyorum. 2 ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Bakın. Bu şekilde artırmalarımı yapıyorum. Doladım bakın. 2 ilmeğimi düz bir şekilde örüyorum. Doluyorum. Önceki ilmekleri düz bir şekilde örüyorum. Hep dolamalarımızı, yani artırmalarımızı bu delikler üzerinden yapacağız. Yani ajurlar üzerinden doluyorum. İlmeklerimi örüyorum.
Kenar ilmeğimi de düz bir şekilde örüyorum. Evet, bu şekilde ikinci artırma sıramızı yapmış bulunmaktayız. Bakın, bu şekilde artırmalara devam edeceğiz. Bu ajur yaptığımız kısmın sağından, yani bu dilimlerimizin sağından artırmalarımıza devam ederek toplamda 13 sıra artırma yapacağız. Şöyle örnek üzerinden gösterelim. Bakın, şurada bir tane ilmekle başladığımız kısma artırmaları yaparak ne yapmışım? Tamamen örneğimi büyütmüşüm. Toplamda her bir dilimde 13 tane ilmek olacak şekilde modelimizi devam ettirelim. Yani 119 tane ilmeğimiz olacak. Daha sonra modelimize kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tamamlayıp dönelim. Evet, artık artırmaları bitirmiş bulunmaktayım. Bakın şöyle baktığımda her bir dilimde 13 tane ilmek var. Ne yapmıştık? Bakın şurada 11 tane ilmekle başlamıştık. Her bir dilimde bir tane düz ilmeğimiz vardı. Artırmaları yaparak toplamda 12 sıra artırma yaptık ve her bir dilimimizde 13 tane ilmeğimiz oldu. Ve bu şekilde artık genişlemesini bitirmiş bulunmaktayız. Ne yapacağız artık? Düz örme kısmıyla devam edeceğiz ama şu aşamada kaç tane ilmeğim var hemen paylaşacağım. Şurada 11 tane başladığım ilmek, bütün dilimlerimde artırmalar yaparak toplamda her bir dilimde 13 tane ilmek olduktan sonra 119'a ulaştı. Yani şu an son artırma ile birlikte 119 tane ilmeğim mevcut. Bundan sonra ne ile devam ediyoruz? Artık örgünün düz örme kısmıyla devam ediyoruz. Bu 119 tane ilmeğimize artırma eksiltme yapmadan, bakın bu kısım çok önemli. Herhangi bir artırma eksiltme yapmadan sadece düz olarak öreceğiz. Toplamda 7 sıra artırma eksiltme yapmadan düz bir şekilde örelim. Örgümüzün ön yüzünde. Arkada da tabii ki örgümüz ters olduğu için ters öreceğiz. Evet, düz bir şekilde örme kısmı bitti. Bakın şuradan başladık, düz bir şekilde ördük. Şimdi geliyoruz artık daraltmalara. Daraltma kısımlarını yapacağız. Daraltmaları da tıpkı artırmalar gibi her dilimin ilk başından yapacağız. İlk kenar ilmeğimi bakın örmeden alıyorum. Geldim birinci dilimimin hemen başına. İlk iki ilmeğe birlikte giriyorum ve düz bir şekilde örerek ilk daraltmamı, kesmemi yapıyorum. Daha sonra diğer dilime kadar aradaki ilmekleri bakın düz bir şekilde örüyorum. Bakın son ilmeğimi de örüyorum. Bakın bu ajurun üstündeki şu az örülmüş kısım diğer dilimin ilk ilmeği demek. Hemen ikisine birlikte giriyorum ve kesiyorum. Bu kısımlara ilk başta ayraç da koyabilirsiniz. Daha sonra bakın şu kesme yaptığımız yerlerdeki ilmek böyle sola doğru yattığı için zaten nereden olduğunu anlarız. Yani kesmeleri nereden yapacağımızı anlarız. Aradakileri düz bir şekilde örüp her dilimin ilk iki ilmeğini birlikte örerek kesme yapacağım. Sıramı bu şekilde tamamlayacağım. Örgünün arka yüzünde de ilmekleri gördüğüm şekliyle yani ters olarak öreceğim. Önde tekrar kesmede görüşelim. Evet, ilk kesme sıramdan sonra arkayı da ters bir şekilde ördüm. Şimdi geldik öne tekrar ikinci kesme sıramıza. Bakın dilimlerimiz bu şekilde ya. Şöyle bakın kesme yaptığım yer ne yapıyor? Kendini gösteriyor. Diğer dilime bakalım. Burada da bakın şurada kesme yaptığım yer direkt sola doğru yatmış. Şimdi ikinci kesme sıramızdayız. Yine kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bakın ilk kesme yaptığım ilmek ve bir sonrakini yine birlikte kesiyorum. Yani hep aynı yöne olacak, düz örüyor gibi. Aradaki ilmeklerimi yine diğer dilime kadar düz bir şekilde örüyorum. Evet, geldik bakın ikinci dilimimize. İkinci dilimimizin de ilk ilmeği ve ikincisini birlikte örerek kesiyorum. Ve bu şekilde de ikinci kesmemi yapmış oldum. Bu yaptığımız ikinci kesme ile birlikte normalde her bir dilimimizde 13 tane ilmek vardı. Bakalım kaç tane kalmış? 2, 4, 6, 8, 10, 11. 2 tane kesme yaptığımız için ilmek sayımız 11'e düşmüş her bir dilim için. Şimdi önde kesmelerimize devam edelim. Arkada normal gördüğümüz şekliyle örelim. Toplamda her bir dilimde 9 tane ilmek kalacak şekilde kesmelerimizi yapalım. Daha sonra devam edeceğiz.
Evet, kesmelerimi bitirdim. Şu an her dilimimde, kenar ilmeğini saymıyorum bakın. 2, 4, 6, 8, 9. 9'ar tane ilmek var. Yani şu an her dilimde 9'ar tane ilmek kaldı. 2 de kenar ilmeğim, toplamda 83 tane ilmeğim kaldı. Ve benim için yeterli. Bakın artık zaten şapka formunu aldı. Şöyle tuttuğumuzda bakın direkt formunu otomatik olarak aldı. Şimdi sadece son bir işlem kaldı. O da 6 sıra haroşa öreceğiz. Herhangi bir artırma eksiltme yapmadan sadece 6 sıra haroşa öreceğiz. Şu an bakın örgünün arka yüzündeyim. Arka yüz ön yüz fark etmez. İki yüzde de aynı işlemi yapacağız. Bütün ilmeklerimi bakın düz olarak örüyorum. Toplam 6 sıra öreceğim. Daha sonra da artık kesme işlemine geçeceğim. Evet, bakın 6 sıra haroşayı ördüm. Artık kapatma işlemine geçebiliriz. Şöyle bakın, artık şapkamızın formu oluştu. Gerçekten de bu haliyle bile çok güzel bir duruşu var. Şimdi hemen kapatmayı yapıyoruz. İlk kenar ilmeğimi örmeden alıyorum. Bir sonraki ilmeği yine haroşa olarak örüyorum ve ilkinin içinden geçiriyorum. Bütün ilmeklerimi bu şekilde örüp daha sonra bir önceki ilmeğin içerisinden geçiriyorum. Tekrar gösterelim. Bakın düz bir şekilde ördüm. Bir önceki ilmeğin içerisinden geçirdim. Bu aşamada çok sıkı da olmasın eliniz. Çok gevşek de olmasın. Orta ayarda tutarak bütün kapatma işlemini yapalım. Evet, bu şekilde bir görüntümüz olacak. Şimdi sıra sonuna kadar aynı işlemi tekrarlayalım. Evet, ilmek kapatma işlemini bitirdim. Şu anda bakın bütün ilmeklerimi kapattım. Şimdi artık son olarak dikme işlemine geçebiliriz. Bakın son ilmeğimde bu şekilde ipimi kopardım. Şöyle içerisinden geçiriyorum. Ve sabitliyorum. Evet, artık dikme işlemine geçebiliriz. Dikme işlemine bu ortadan başlayacağız. Şöyle bakın tam olarak bu noktadan başlayacağız. Şu başlangıç ipime hemen iğnemi takıyorum. Evet, iğnemi taktım. Şurada bakın 11 tane ilmek atarak başlamıştık ilk olarak örgümüze. Şimdi bu 11 tane ilmeğin bakın tam şu kısım 11 tane ilmeğimiz. Şöyle her birinin kanadından geçerek büzüştüreceğim. Bakın. Her birinin kanadından bu şekilde geçiyorum. Bakın, tek tek. Evet, son olarak bakın böyle büzüştürüyorum. Şöyle baktığımızda bakın ortayı ne yapmış olduk? Birleştirmiş olduk. Şimdi örgümüzü ters çeviriyoruz. Daha sonra da şu kenar ilmeklerimiz var ya, bu kenar ilmekleri birbirine bakacak şekilde dikmeye başlıyorum. Bakın bu şekilde. Şöyle yakından gösterelim. Bakın bu kısımdan batıyorum, karşıdan çıkıyorum. Ve bu şekilde dikişimi gerçekleştiriyorum. Ta ki nereye kadar? Bakın bu noktaya kadar aynı şekilde dikiyorum. Evet, dikme işlemini tamamladım. Bakın artık beremiz hazır. Şapkamız, beremiz ikisine de uyuyor. Şöyle bakın içten görünümü. Şöyle yakından da gösterelim. Şahane oldu. Bütün bedenlere çok rahatlıkla olabilecek bir yapıda hazırladım. Ölçü konusunda sıkıntı çekmeyin diye. Çok salaş bir duruşu var. Mesela bunu tam olarak kendi bedenime göre hazırladım. Tam böyle başıma oturan bir duruşu var. Bu daha böyle dökümlü bir duruşa sahip. Yani her ikisini de istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Dilerseniz kendi başınıza tam oturan bu tarz bir ölçüde de hazırlayabilirsiniz. Burada en fazla 11 tane ilmeğim vardı bir dilimde. Burada da en fazla 13 tane ilmeğim var bir dilimde. Yani şapkamızın boyutunu tamamen bu dilimlerdeki ilmek sayısına göre ayarlıyoruz. Burada 11 tane ilmek varken burada 13 tane var. İlmek sayısını artırdıkça bakın şapkamızın boyutu büyüyor. Şöyle üzerine koyalım bakın.
Yani burada 2 sıra daha fazla artırma yaptım. O yüzden de daha büyük bir ebatta şapkaya sahip oldum. Aynı modeli hem bu güzel mercan rengiyle hem de bu şahane lila rengiyle denemiş oldum. Sizler dilediğiniz renklerle hazırlayabilirsiniz. Yapımı oldukça basit. Bunda daha küçük olduğu için boyutu yarım yumak Paris kullandım. Bunda da bir yumağa yakın Paris kullandım. Sadece yani bir yumakla bu güzel şapkalardan elde edebilirsiniz. Yapımı işte bu kadar kolay. Birlikte bir projenin daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Çok keyifli, şahane bir projeydi. Bu ipin hafifliği sayesinde örgümüz o kadar güzel ilerliyor ki çok zevkli, örmesi çok keyifli bir model ortaya çıktı. Deneyeceklere kolaylıklar diliyorum. Kanalımıza abone olmayı, bizi takip etmeyi unutmayın. Başka bir projede görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın.